Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir konseptle karşınızdayım. Bu yeni konseptin adı ülke büyütme ve küçültme senaryosu. Bu senaryonun ana karakteri Megabox. Üzerinde biri yeşil, diğeri kırmızı olmak üzere iki tuşu bulunuyor. Yeşil tuşa bastığımızda altında bulunan ülkenin topraklarını istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Aynı şekilde kırmızıya bastığımızda istediğimiz kadar küçültebiliyoruz. Şimdi senaryomuza geçelim. Seçtiğimiz ülkeler Türkiye ve Ermenistan. Bu yüzden Megabox'ımızı Türkiye topraklarına gönderiyoruz. Ülke küçültme işlemini yapmadan önce Ermenistan'ın yüz ölçümü 29.743 km², Türkiye'nin ise 783.562 km² olduğunu biliyoruz. Ardından kırmızı tuşa basıyoruz ve Megabox'ı kaldırdığımızda Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık 26 kat küçülerek 29.743 km² olduğunu görüyoruz. 26 sayısını unutmayın çünkü bu sayı iki ülke arasındaki kıyas oranıdır. Türkiye artık dört tarafı denizlerle çevrili bir ada olurdu. Karadeniz ve Akdeniz birleşerek tek bir deniz halini alırdı. Ermenistan'ın artık denize kıyısı olurdu. Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır ile en batıda bulunan Gökçeada'nın uzaklığı 1565 kilometredir. Ancak ülkenin küçülmesiyle birlikte en uzak mesafe yaklaşık 280 kilometreye düşerdi. Bu da demek oluyor ki sadece 3,5 saatte araba ile en batısından en doğusuna seyahat edebilirdik. Türkiye'de yaşıyorsanız ve 800 metrekare büyüklüğünde bir arsanız varsa bu arsa küçülerek 30 metrekareye düşerdi. Ülkenin en yüksek dağı yine Ağrı Dağı olurdu. Fakat bu dağın kapladığı alan 950 kilometrekareden 36 kilometrekareye düşerdi. Kapladığı alan azaldığı için eğim artacağından bugünkü görünümünden çok daha dik bir görünüme sahip olurdu. Bu yüzden tırmanış baltanız olmadan zirveye tırmanamazdınız. Ülkenin en büyük gölü olan Van Gölü 3755 kilometrekareden 144 kilometrekareye düşerdi. Böylece Ermenistan'da bulunan Sevan Gölü 940 kilometrekare büyüklüğüyle Van Gölü'nden daha büyük bir göl olurdu. Türkiye'de ekilecek alan azalacağından yıllık meyve ve sebze üretimi 55 milyon tondan 2 milyon 100 bin tona kadar düşerdi. Bu rakamla bile yıllık 1 milyon 800 bin ton üretimi olan Ermenistan'dan daha fazla üreten bir ülke olurdu. Ermenistan'ın tarımda büyüyememesinin bir nedeni de 1853 metrelik ortalama yüksekliğiyle dünyanın en yüksek rakımlı 7. ülkesi olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'nin nüfusu 26 kat azalarak 3 milyon 100 bin kişiye düşerdi. Böylece 2 milyon 950 bin kişi bulunan Ermenistan'dan daha yoğun nüfuslu bir ülke olurdu. Gayri safi yurt içi hasıla 717 milyar dolardan 26 kat düşerek 27 milyar dolara gerilerdi. Ancak 13 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılası olan Ermenistan'dan daha iyi bir konumda olurdu. Askeri gücü karşılaştırdığımızda 26 kat azalan Türkiye'nin hava gücü 40, Ermenistan'ın ise 67 hava gücü envanterinde yer alırdı. Tanklardan 221 tane bulunurken Ermenistan'ın ise 210 tane tankı bulunurdu. Zırhlı araçlardan 778 adet Türkiye envanterinde yer alırken Ermenistan envanterinde 752 tane yer alırdı. Arkadaşlar, karşılaştırmalardan da anlayacağınız üzere eğer Türkiye ve Ermenistan eşit büyüklükte olsaydı Türkiye yine daha güçlü bir devlet olurdu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.